Selamlar, sevgiler herkese. Bugün YouTube'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. YouTube videosu çekmek için uzun bir ara verdim arkadaşlar. Nedeni ise tamamıyla zaman. Zaman ayıramadım. Ama şunu da söyleyeyim, zaman ayırmak istiyorum YouTube'a. YouTube'da olmak diğer platformlarda olmaktan daha iyidir, daha profesyoneldir diye düşünüyorum. O yüzden ben de bu mecrayı seçtim. Bundan sonra biraz daha gayretle YouTube'un içinde olmayı düşünüyorum. Evet, malumunuz Dominik Cumhuriyeti'ndeyim. Yakın bir zamanda Türkiye'ye dönüş yapacağım. Belki başka ülkeler olur. Onun planlamasını daha yapmadım. Hazır Dominik Cumhuriyeti'ndeyken sizlere buranın en iyi, en güzel yerlerini göstermeye çalışıyorum. Göstermek de istiyorum. Bu benim için de iyi. Neden? Anı biriktiriyorum yani. Dünyanın birçok yerlerine gittik. Ama hiçbir şekilde çekim yapmadım. Fotoğraf çekmedim. Hatta Instagram'a bile içerik koymadım. Şimdi hazır Dominik Cumhuriyeti'ndeyken sizlere de gezdiğim yerleri göstermek istiyorum. Ayrıca kanalımda da kalsın. Evet, şimdi Alta Gracia eyaletinde bir yere geldik. Bu şehrin adı Hügey. Haritada da yerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ülkenin güneydoğusunda kalıyor bu şehir. Dominik Cumhuriyeti'nde çok fazla şehir var. Ama burayı seçmemin nedenlerinden biri de arkadaşlar, bu Hügey şehri Dominik Cumhuriyeti'nin Katolik Hristiyanlar için çok önemli bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Dominik Cumhuriyeti'nin koruyucu azizesi olan Virgin de Altagracia şehrindeyiz. Evet, arkamda da gördüğünüz gibi şimdi birazdan bu Bazilika'ya geçeceğiz. Kilise, Katolik kilisesi ama Dominik Cumhuriyeti'nde gördüğüm en özel kiliselerden bir tanesi. Arkadaşlar, bu bazilika Dominik halkının kurucusu Azize olan Virgin de Altagracia adanmıştır. Ülkenin en önemli dini merkezi arkadaşlar burası. Her yıl yüz binlerce insan buraya hac ziyaretine geliyor. Hac vazifesini yapmak için geliyor. Özellikle 21 Ocak günü şehir komple doluyor. Yani burası inanılmaz derecede kalabalık oluyor ve insanlar bu kiliseyi ziyaret etmek için geliyorlar. Burada hacı oluyorlar. O tarihe denk gelemedik. Şimdi Nisan ayında buraya geldim. Şimdi kilisenin bahçesindeyim arkadaşlar. Size bahçenin güzelliğini ve simetrik tasarımını göstereceğim. Ondan sonra yavaştan kilisenin içine gireceğiz. İçinden yürüyerek Bazilika'ya, yani kiliseye doğru geçiyoruz. Bazilika tam karşımızda. Bu kilise Dominik Cumhuriyeti'nin sembollerinden. Önemli günlerde arkadaşlar şu kapı açılıyor ve buradan direkt geliyorsunuz ve buradan geliniyor. Toplanma alanında törenler yapılıyor. Çok fazla güvenlik kamerası var. Güvenli bir yer olduğunu söyleyebilirim. İbadet yerleri her zaman güvenli yerlerdir. Ve burada yağmura karşı ya da güneşe karşı korunaklı yerler var. İnsanların burada durduğu. Şurada da görüyorsunuz. Ben şu an tam ortadayım. Bu kilise 1971 yılında tamamlandı arkadaşlar. Ya, el video cuesta $5. El video costó $5. $5. One dollar. No, $1. Nothing. Native. Go away. For what I take $1. Porque tú has to pay me por the... Bir bitmediniz. Bu arada ben sizle konuşurken yanıma biri geldi. Burada video çekiyorsanız bana $5 vereceksiniz. Ben de tabii ki her zamanki gibi kibar bir dille uyararak onu gönderdim buradan. Bu bazilika Fransız mimarlar tarafından yapılmış. Şu gördüğünüz devasa kemer 69 metre yüksekliğinde arkadaşlar. Bu gördüğünüz kemer arkadaşlar söylenene göre dua eden Meryem Ana'yı simgeliyormuş. İlk bakışta kilise gibi değil ama içinde bambaşka bir dünya var. Biz şimdi içeri girip bu tarihi mimari eseri görelim arkadaşlar. İçeri ilk girişte hemen çok ağır bir kapı karşılıyor bizi. Hemen figürler var, dini figürler, azizler var. Kapı böyle. Tabii şu an ışık arkada kaldığı için karanlık görünüyor. Bu arada alan bu şekilde görünüyor. Biz ise içeri girdik. İçerisi bu şekilde arkadaşlar. Oval bir yapıya sahip yukarısı. Tabii içeride biraz gürültü yapmamak lazım. Çünkü insanlar dua ediyor. Böyle içeriye girdiğiniz zaman arkadaşlar, içerisi böyle bir taş, beton yığını gibi duruyor. Hemen şu kolonları görüyorsunuz. İçeride 16. yüzyıldan kalan Meryem Ana portresi var. Şimdi buraya gelen herkes bu portreyi ziyarete geliyor. Yakından görüyor. Şimdi biz de o portrenin yanına gidiyoruz. Evet, insanlar merdivenlerden çıkıyorlar.
yakından görüyorlar. Şimdi biz de oraya doğru gidelim. Dominik Cumhuriyeti'nin en önemli objelerinden biri göstereceğim tablo arkadaşlar. Şimdi bu abladan sonra biz hemen çıkacağız oraya. Şimdi sıra bizde arkadaşlar, biz çıkıyoruz. En önemli tablo, Dominik Cumhuriyeti'nin en önemli tablosu. İşte bu. Meryem Anamızın tablosu arkadaşlar. İsa'nın bebekliği var önünde. Dua ettikten sonra hemen buraya mum yakmaya geliyorsunuz. Böyle mumlar var arkadaşlar, kaselerin içinde. Burada bir efsane de var. Efsane şu, biraz önce gördüğümüz Meryem Ana tablosunun bir efsanesi var arkadaşlar. Hemen size ondan bahsedeyim. Bir kız çocuğu bu resmi istiyor. Resim her gece evden çıkıp bir ağacın altında bulunuyor arkadaşlar. O nokta kutsal sayılıyor ve bu noktaya da bu kiliseyi inşa ediyorlar. Ve ben buna pek inanmadım ama Wikipedia'ya girdim. Wikipedia'da de aynısı yazıyor. Yani kısacası bu resim kendi kendine hareket ettiği söyleniyor arkadaşlar. Efsanelere göre buraya gelen kişilerin dilekleri kabul oluyor, şifa buluyorlar. Burası yüzyıllardır mucize merkezi olarak biliniyor. Arkadaşlar bu kiliseye Papa bile geldi. Papa II. Jean Paul 1992 yılında buraya gelerek gördüğümüz Meryem Ana tablosunu taçlandırıyor. Ayrıca en önemli bilgilerden biri de arkadaşlar buranın global bir dini merkez olduğu söyleniyor. Hatta size hemen ekranda koyacağım. Bu bazilika Dominik Cumhuriyeti'nin para biriminin arkasında bu bazilikanın resmi var arkadaşlar. Evet, ahir ömrümüzde burayı da gördük. Gezmek güzel arkadaşlar. Hügge'ye gelmişken bir şehir merkezine gidelim. Bakalım orada neler var. Şimdi şehir merkezine geldim. Hügge'nin tam merkezindeyiz şu anda. Ve burada da eski sömürge döneminden kalma, yani Kristof Kolomb döneminden kalma eserler var. Ve hemen burada da Meryem Ana, İsa'nın doğumu figürü var. Evet, hemen arkasına da kilise. Evet, kilisenin etrafını gezdiğimizde böyle heykeller görüyoruz. Bu park çok önemli bir park arkadaşlar. Haritada Hügge'ye baktığımız zaman gerçekten küçük bir Güneydoğu bölgesi. Dini açısından çok önemli bir yer. Katolikler için yine söylüyorum. Dominik Cumhuriyeti insanları dinine o kadar bağlı ki hatta bayraklarında bile bunu bizlere anlatmışlar arkadaşlar. Evet, bu arada hava çok sıcak. Çok fazla nem var. Arkadaşlar bakın, Cybertruck, ilk defa bu kadar yakından görüyorum Cybertruck'ı. Siyah. Çok güzel bir araba ya. Şimdi buranın bir pazarı var. Oraya gideceğim. Açıklama bölümüne de yazarım hangi pazar olduğu. Yerel sebze ve meyvelerin satıldığı bir pazar. Dominik Cumhuriyeti'ne geldiğim zamandan beri pazara gitmedim. Dominik pazarını da göstereyim arkadaşlar. Evet, sokaklar bu şekilde. Gerçekten tam bir Karayip tarzı. Şunun bir fotoğrafını çekmem gerekiyor arkadaşlar. Evet, pazarda
İlginç tercih de var. Aslında tahmin ettiğimden daha düzenli yani. Evet, burada canlı tavuklar var. Evet, burada tavukları bu şekilde kesiyorlar. Yola sermişler bu olgunlaşmış muzu. Plato diyorlar buna. Bunu kızartıyorsunuz. Patates gibi yiyorsunuz arkadaşlar. Burada 200'den fazla esnaf var. 6 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Eski kaotik pazarın modern birleşmesiyle meydana gelmiş. Şöyle söyleyeyim. Burası hem eski hem de yeni Dominik pazar sistemi var. Şehrin arka tarafına döndüğümüzde pazara denk geliyoruz. Burası gerçekten çok büyük bir yer. Evet, bunlar da motor taksi. Burada motor taksi çok fazla. Ama ürünler gerçekten taze yani. Ben buradan gördüğüm kadarıyla ürünler güzel görünüyor yani. Şu pazar kaosundan bir uzaklaşayım. Güzel bir yerde bir şeyler içmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir yağmur başladı, anlatamam size. Her yeri sel götürdü. Gitmek istediğim yere gidemedim. Her yeri su bastı ve araçlar çok yavaş gidiyor. Ben de arabayı götürmek istemedim. Ama size zaten %75, %80 itibariyle Higuei'yi göstermiş oldum. Higuei'nin amacı o bazilika, kilise ve etrafındaki olaylar yani. Ben zaten kiliseye gittim ve etrafındaki o şehri, parkı, Christoph Kolomb'dan kalan kiliseyi ve pazar yerini sizlere gösterdim. Şimdi farklı bir yere geldim. Burada bir kahve içeceğim. Kahveden sonra da artık eve doğru gideceğim. Çünkü bugün biraz istediğim gibi olmadı. Çünkü yağmur peşimizi bırakmadı. Dominik Cumhuriyeti'nde havalar değişkenlik gösteriyor. Bir bakıyorsunuz çok güzel bir hava var, güneş var, mis gibi bir hava var ama yarım saat sonra ya da 20 dakika sonra hiç fark etmiyor. Bir anda yaşadığınız yer inanılmaz karmaşık hale geliyor ve yağmur alt üst ediyor her yeri. Bu coğrafyada yaşayanların da böyle bir hayatları var. Şimdi bir kahve içeceğim. Yanında da güzel bir şeyler varsa yiyeceğim arkadaşlar. Şimdi geçelim oraya. Yanıma bilgisayarı da alacağım çünkü video editlemek için. Kartlarımızı da alalım. Bu arada aklınızda olsun. Arabada hiçbir zaman çanta bırakmayın.